Gerçek güç nedir biliyor musunuz? Hemen size bunun tanımını yapayım. Güç, Avrupalı liderlere karşı saygısızca konuşan, alay eden ve yeri geldiğinde bağırıp küfürler eden ABD Başkanı Trump'ı ayağına getirtmek ve tabii ki karşında efendi gibi saygılı davranmasını sağlamaktır. Trump daha önce Putin'in yanında olduğu gibi efendi tavrını şimdi de Çin lideri Xi Jinping'in ayağına giderek orada gösterdi. Evet dostlar, bugün dünya diplomasisinin kalbi yeniden Pekin'de atıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Çin'e gerçekleştireceği ziyaret yalnızca iki ülke arasında rutin bir diplomatik temas olarak değerlendirilmiyor tabii ki. Çünkü bu ziyaret ABD Başkanı Trump'ın kısa süre önce Çin'e yaptığı kritik temasların hemen ardından geliyor. Daha da dikkat çekici olan ise son haftalarda ve aylarda yalnızca Trump'ın değil, İngiltere Başbakanı Starmer'ın, Kanada yönetiminin ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in de rotasını Çin'e çevirmiş olması. Hatırlatmak istiyorum, Xi Jinping von der Leyen geldiğinde diplomatik bir karşılatma yaptırmamış ve von der Leyen'le onun çantacısı Kaja Kallas'ı havaalanında belediye otobüsünün bir tık üstü bir araçla aldırıp çay içirtip geri yollamıştı. Neyse efendim, tüm dünyanın aynı anda Pekin'e yönelmesi de artık tesadüf olarak adlandırılamıyor. Çünkü küresel güç dengeleri göstere göstere yer değiştiriyor. Şunu anlatmak istiyorum çünkü gerçekten video için önemli bir detay. Çin yönetimi kendisini sıradan bir devlet olarak görmüyor. Çinlilerin kendi ülkeleri için kullandığı Chunguo yani Orta Krallık kavramı bugünkü stratejik zihniyetin temelini oluşturuyor. Bu anlayışa göre Çin yalnızca bir ülke değil, medeniyetlerin merkezinde duran tarihsel bir güç. Pekin'in son dönemdeki diplomatik dili de tam olarak bunu yansıtıyor. Dünyanın büyük liderleri birbiri ardına Çin'e giderken Pekin yönetimi bunu küresel merkezin yeniden doğuya kayışı olarak okuyor. Dostlar, bu arada lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kısa da olsa bir yorum yazarak beni desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Yapan herkese teşekkürler ve uzatmadan devam edelim. Trump'ın Çin ziyareti işte bu sebeple sembolik açıdan çok ama çok önemliydi. Washington uzun süredir Çin'e ekonomik baskı kurmaya, teknoloji savaşlarında üstünlük sağlamaya ve tabii ki Tayvan üzerinden stratejik dengeyi de kendi lehine çevirmeye çalışıyordu. Ancak Pekin'de ortaya çıkan görüntü tamamen farklıydı. Trump'ın sert söylemleri Çin'de çok büyük oranda törpülendi. Amerikan medyasında bile Trump ilk kez Çin karşısında daha kontrollü ve daha dikkatli konuştu. Yani efendi oldu yorumları yapıldı. Çünkü Washington yönetimi Çin'e karşı sert görünse de ekonomik gerçekler çok farklı bir tablo çiziyor. Amerikan piyasaları halen Çin üretimine bağımlı. Çin ise artık yalnızca ucuz üretim merkezi değil, finans, yapay zeka, enerji ve küresel ticaret ağlarının merkezine dönüşen devasa bir güç. Bu nedenle Trump'ın Pekin'e gitmesi birçok çevrede Xi Jinping'in ayağına gitmek istiyor şeklinde yorumlandı. Zaten bu gerçek, yani yorum filan değil. Daha da önemlisi Trump'ın Çin'den istediği stratejik tavizleri alamadan dönmüş olması. Pekin yönetimi ne Tayvan konusunda geri adım attı, hatta Trump'a sert yaptı, ne teknoloji savaşlarında Washington'ın beklentilerine yaklaştı, ne de Rusya ile olan ilişkilerini zayıflatacak bir sinyal verdi. Tam tersine Çin, Trump'ın ziyaretinden hemen sonra Putin'i ağırlayarak dünyaya çok güçlü bir mesaj göndermiş oluyor. Asıl jeopolitik deprem tam burada başlıyor. Çünkü Putin'in bugün Pekin'de olması Çin'in aynı anda hem Washington'la hem Moskova ile oynadığı büyük stratejik satrancın da yeni hamlesi olarak görülüyor. Çin yönetimi Trump'ın ziyaretini Putin'in temaslarından hemen önce yerleştirerek adeta küresel dengeyi kuran merkez benim mesajını net bir şekilde verdi. Trump'ın uykuları kaçıyor muhtemelen. Bu tabii ki sadece diplomatik bir jest değil, aynı zamanda psikolojik bir güç gösterisi oldu. Bugünkü görüşmelerin merkezinde Ukrayna Savaşı, enerji güvenliği, İran, ABD savaşı ve yeni ekonomik bloklaşmalar bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler Çin açısından çok kritik bir önem taşıyor. Çünkü Çin ekonomisinin enerji damarları büyük ölçüde Orta Doğu'ya ve İran'a bağlı.
İran çevresinde yaşanan her kriz Çin ekonomisini doğrudan tehdit ediyor ve sarsıyor. Tüm bu sebeplerle Pekin yönetimi Rusya'dan gelecek alternatif enerji hatlarına da çok büyük önem veriyor. Sibirya'nın Gücü 2 projesinin yeniden gündeme gelmesi de işte tam olarak bununla bağlantılı dostlar. Rusya açısından ise Çin artık yalnızca stratejik ortak değil, ekonomik can damarı konumunda. Avrupa pazarlarını büyük ölçüde kaybeden Moskova için Çin devasa bir enerji müşterisi anlamına geliyor. Tabii bu Çin'in de işine geliyor çünkü Rusya'dan daha da ucuza enerji alıyor. Dolayısıyla bugün Pekin'de gerçekleşecek görüşmeler yalnızca siyasi değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzenin yeniden şekillenmesi açısından da çok kritik bir önem taşıyor. Çin'in son dönemde İsrail konusunda izlediği çizgi de dikkat çekmiyor değil. Pekin yönetimi Gazze operasyonları sırasında Batı'dan çok daha farklı bir pozisyon aldı. Çin medyasında İsrail'in haksız saldırıları sık sık aşırı güç kullanımı olarak tanımlanırken Pekin diplomatik olarak ateşkes çağrılarını sürekli ön plana çıkarttı. Çin doğrudan İsrail karşıtı sert bir eksene kaymasa da Trump'ın koşulsuz desteğinden çok rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getirdi. Özellikle Filistin konusunda küresel güney ülkelerinde yükselen öfkenin farkında olan Çin bu meselede Batı'dan ayrışarak diplomatik nüfuz alanını da genişletmeye çalışıyor ve nispeten başarılı oluyor. Bunu da Trump'ı uzaktan kumandayla dosyalarla kontrol eden İsrail'in büyük bir hezimeti olarak adlandırabiliriz. Çin'i karşısına almak kimse için sağlıklı değil. İşte tam bu noktada Putin'in Çin ziyareti çok daha önemli bir hale geliyor çünkü Moskova ve Pekin'in ortak açıklamalarında yalnızca Ukrayna değil, İran ve Orta Doğu güvenliği ile ilgili mesajların da yer alacağı konuşuluyor. Bütün bu gelişmeler Washington ve Trump açısından da çok ciddi bir baskı anlamına geliyor. Özellikle Trump'ın Çin'de beklediği siyasi üstünlüğü kuramaması, adam elini uzattı, Xi Jinping tutmadı bile ve hemen ardından Putin'in Pekin'de güçlü görüntüler vermesi elbette Amerikan yönetiminin küresel liderlik algısını tekrar zedeliyor. Bu nedenle Washington'ın önümüzdeki günlerde çok daha agresif dış politika hamlelerine yönelmesi ihtimali de oldukça konuşuluyor. İran başlığının yeniden sertleştirilmesi, gündeme getirilmesi, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi ya da yeni askeri mesajların verilmesi ihtimali uluslararası kulislerde konuşuluyor. Çünkü Amerikan yönetimi dünya gündeminin tamamen Çin-Rusya eksenine kaymasını istemiyor. O yüzden Trump yine basın önünde kim bilir ne maymunluklar yapılacak. Bugün gelinen noktada gördüğünüz gibi dünya artık tek kutuplu değil. Soğuk Savaş sonrası oluşan Amerikan merkezli düzen artık çatırdıyor ve yıkılıyor. Çin ekonomik gücüyle, Rusya askeri ve enerji kapasitesiyle yeni ve çok güçlü bir blok oluşturdu. Trump'ın Pekin'den istediğini alamadan ayrılması ve Putin'in hemen ardından Çin'de ağırlanması ise bu yeni dönemin en sembolik görüntülerinden biri olarak kayda geçiyor dostlar. Asıl soru ise şu, Çin gerçekten dünyanın yeni merkezi mi oluyor? Eğer önümüzdeki yıllarda enerji hatları, ticaret yolları, teknoloji yatırımları ve diplomatik temaslar giderek daha fazla Pekin etrafında şekillenirse, bugün yaşananlar geleceğin tarih kitaplarında küresel eksenin doğuya kaydığı dönem olarak anlatılabilir. Ve belki de bugün Pekin'de verilecek olan görüntüler yalnızca iki liderin buluşması değil, yeni dünya düzeninin de sahneye çıkış anı olarak hatırlanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler.